Merhaba arkadaşlar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda uzun vadeli yatırım için bir strateji oluşturacağız hep birlikte. Daha önce videosunu çektiğim bir uzun vadeli yatırım stratejisi vardı arkadaşlar. Aylık grafikte bunu yapıyorduk. Hatta şuraya kartını bırakayım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Bu stratejiyi daha çok detaylandıracağız ve uzun vade için nasıl bir sistem oluşturabiliriz? Şöyle bir örneklerle bakacağız arkadaşlar. Şimdi Ereğli hissesi üzerinden örnekle gitmek istiyorum. Tabi bu bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Burada anlattıklarım. Tamamen eğitim amaçlıdır. Örnek veriyorum sadece. Bu stratejimizde aylık grafikte çalışıyoruz. Aylık grafikte RSI Combo indikatörü TradingView kullanan arkadaşlar şuradan göstergeler kısmından aratabilirsiniz. RSI yazdığınızda RSI Combo yazan indikatörü bulacaksınız arkadaşlar. Kim hazırlamış bunu? Marco Valente. Bunu grafiğinize ekledikten sonra 50 seviyesine bir yatay çizgi çekiyorsunuz arkadaşlar. Yatay çizgiyi şöyle 50 seviyesine getirdikten sonra artıya basıp üzerine yatay çizgi çiz kısmına basarak çizebilirsiniz. Bunu çizdikten sonra 50 seviyesinin altında kapanış yaptığı aylarda her ayın son günü grafiğinize bakıyorsunuz. 50 seviyesinin altında kaldıysa RSI Combo bütçenizden o ay için ayırdığınız tutarda o hisseden alıyorsunuz arkadaşlar. 50 seviyesinin üzerine attığı aylarda toplamayı bırakıyorsunuz. Tekrardan 50 seviyesinin altına düştüğünde tekrar toplamaya devam ediyorsunuz. Bakın burada 2019 Kasım itibariyle tekrardan 50 seviyesinin üzerine atmış. Dolayısıyla o aylarda bu hisseden toplamıyorsunuz. 2020 Mart ayında tekrardan 50 seviyesinin altına düşmüş. Yine topluyorsunuz. Ve sonrasında 2020 Temmuz ayında tekrardan 50 seviyesinin altına düşmüş arkadaşlar. Yine topluyorsunuz. Ve bir daha da 50 seviyesinin altına düşmüyor gördüğünüz gibi. Şöyle baktığınızda şu anki fiyata %320'lik bir kâra geçirmiş oluyor size. Şimdi tamam 50 seviyesinin altında kaldığımız aylarda biz bu hisseleri topluyoruz. Aylık bir bütçe belirledik diyelim. Mesela her ay 1000 liralık yatırım yapacağım ya da her ay 5000 liralık yatırım yapacağım gibi. 50 seviyesinin altında kaldığımız aylarda hisselerden alırken 50 seviyesinin üzerindeyken ne yapacağız? Şimdi onun için de şöyle hazırladığım Excel tablosuna geçebiliriz. Şimdi şöyle bir Excel tablosu hazırladım arkadaşlar. Diyelim ki aylık yatırım için ayırdığımız bütçe 5000 lira olsun. Ve bunu sağlam, güvendiğimiz, batmayacağını düşündüğümüz hisselere 10 tane hisse olmasını tavsiye ederim arkadaşlar en az. 10 tane hisseye eşit miktarda bölüyoruz. Her birinden 500 liralık alsak toplamda zaten 5000 liralık ayırdığımız bütçeyi buluyoruz. Tabi burada seçeceğiniz hisselerin özellikle çok dikkat edin arkadaşlar. Yani bu batmayacağını güvendiğiniz sağlam şirketler olmalı. Çünkü uzun vadeli yatırım yapıyorsunuz. Yani bu dışarıda hani fiili olarak herhangi bir şirkete ortak olduğunuz düşünerek hareket edin arkadaşlar. Hisse almak da aslında aynı şeydir uzun vadeli yatırımda. O yüzden seçeceğiniz hisselere çok dikkat edin. Sonuçta bunları siz yıllarca elinizde tutacaksınız uzun vade için. O konuda iyi bir araştırma yapmanızı tavsiye ederim. Mesela yatırım tavsiyesi olmadan şöyle birkaç hisse söyleyeyim. Ne bileyim Ereğli olabilir, Türk Hava Yolları olabilir, Tüpraş olabilir. Yani sağlam şirketler olmasına özellikle dikkat edin arkadaşlar. Şimdi mesela ne yapabilirsiniz? 10 tane hisseyi belirledik. Her birine 500'er lira ayırdık. Diyelim ki bu hisseler 50 seviyesinin altında değil. Yani şurada belirlediğimiz 50 seviyesinin altında değil. O ay ayırdığımız 5000 lirayı biz TL'de mi tutacağız? Hayır. TL'de tutarsak enflasyona yenik düşer. Ne yapabiliriz? Bir yandan da 5 tane farklı fon belirleyebiliriz arkadaşlar. Ne bileyim altın fonu olabilir, gümüş fonu olabilir, ne bileyim petrol fonu olabilir. Mesela İPJ var, elektrikli araçlar fonu, o olabilir. Ya da ne bileyim örnek olarak söylüyorum sadece bunları. TMG var, yabancı hisse senetleri fonu. Bu tarz fonlar alabilirsiniz 50 seviyesinin altında olmadığı aylarda. Bu fonların ne gibi avantajı olur? Bu fonlar arkadaşlar özellikle dolar bazlı olmasına dikkat edin. Dolar bazlı fonlar seçerseniz sonuçta seçtiğiniz fondan elde edeceğiniz kazancın dışında doların yükselmesinden de bir kazanç elde edersiniz. Mesela ne demiştim? TMG fonu demiştim. Yabancı piyasa hisse senetleri fonu. Diyelim ki ondan toplamaya başladınız. Yurt dışındaki hisse senetleri, Amerikan hisse senetleri yükselmese bile
Dolar yükseliyorsa siz yine buradan bir kazanç elde ederseniz. Ama asıl 50 seviyesinin olduğu aylarda hisse senetlerinden toplama bu stratejinin asıl temeli buna dayanıyor arkadaşlar. Sadece toplayamadığımız aylarda elimizdeki parayı değerlendirmek için biz fonları kullanıyoruz. Şimdi mesela şöyle ay ay örnek gidelim. Diyelim ki 2024 Ocak ayında başladık. Bunların bütün seçtiğimiz hisselerde 50 seviyesinin altındaydı. Hepsinden 500'er liralık aldık. Diyelim ki Şubat ayında da 50 seviyesinin altında. Ondan da hepsinden 500'er liralık aldık. Aldıklarımızı şöyle yeşil işaretleyelim. Sonra diyelim ki Mart ayında bunlardan 4 tanesi 50 seviyesinin altında aldık. Diğerleri ise 50 seviyesinin üzerinde kalmış olsun. Bunlardan almayacağız sonuç olarak. Şu 50 seviyesinin üzerinde kalanları da kırmızı ile işaretleyelim. Evet, aldıklarımız yeşil, almadıklarımız kırmızı. Şimdi almadığımız, yani Mart ayında almadığımız 3000 liralık bir kısım var. Bu 3000 lirayla şu belirlediğimiz 5 fondan eşit miktarda alabiliriz arkadaşlar. Yani fon başına 600 lira düşer. 600 lira bu fondan aldım. 600 lira ikinci fondan aldım. 600 lira üçüncü fondan aldım. 600 lira dördüncü fondan aldım. 600 lira beşinci fondan aldım. Şimdi Nisan ayına devam ediyoruz. Artık Nisan ayından itibaren diyelim ki bu hisselerden hiçbirisi 50 seviyesinin altında kalmadı. Ve hepsini almadığımız için kırmızı işaretliyorum arkadaşlar. Evet, kırmızı yaptım. Ne oldu? 5000 liralık almam gerekirken hiç alamadım. Ne yaptık o ay? Nisan ayında tamamen fon almış olduk. Hepsinden 1000'er liralık. 5 farklı fondan hepsinden 1000'er liralık fon almış olduk. Ve diyelim ki Aralık sonuna kadar bir daha hiçbir şekilde bunlar 50 seviyesinin altına düşmedi arkadaşlar. Ve biz Aralık sonuna kadar hiçbir şekilde hisselerden toplamaya devam etmedik. Yıl sonuna kadar almadığımızı işaretleyelim. Ve her defasında da ne yaptık? O parayı fonlarda değerlendirdik. Şimdi diyelim ki Ocak ayı itibariyle ne olsun? 10. hissemiz 50 seviyesinin altına düştü. Ve 10. hisseden artık toplamamız lazım değil mi arkadaşlar? Diğerleri ise 50 seviyesinin üzerinde seyretmeye devam ediyor diyelim. Tamam. Bir tek 10. hissemiz 50 seviyesinin altına düştü. Bundan alım yapacağız ya arkadaşlar. Ne kadarlık alım yapacağız? 500 liralık alım yapmayacağız. Şurada daha önceki aylarda toplamadığımız ne kadar varsa bu ayda dahil ne kadar olmuş? 5500 lira. Ocak ayında 50 seviyesinin altında düştüğü zaman bu hisse burada artık 5500 liralık alım yapacağız arkadaşlar. Şunların tamamını yeşile çeviriyorum. Geçmiş dönemde almadıklarımızın tamamını 50 seviyesinin altında düştüğü için ve çok ucuzladığı için en ucuz fiyatlardan toplu bir şekilde aldık. Toplu bir şekilde aldık ama o 5500 liralık kaynağı nasıl elde edeceğiz? Onu da daha önce satın aldığımız fonlardan 5500 liralık satış yaparak elde edeceğiz arkadaşlar. Şimdi 500 lira zaten bu ay için almamız gerekiyordu. Daha önce aldığımız fonlardan 5000 lirayı satıp yani stratejimiz için uygun hale gelen hisseye yatırıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde hangi hisse 50 seviyesinin altına düşerse geçmişte alamadığımız ne kadarlık bir tutar varsa sonuçta alamadıklarımızı fonlara çevirmiştik. Fonlardan bozup hisse en ucuz haldeyken hisseye yatırıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde hem hisseyi alırken uzun vadeli en ucuz fiyatlardan almış oluyoruz hem de almadığımız dönemlerde elimizdeki parayı fonlarda değerlendiriyoruz arkadaşlar. Burası çok önemli. Almadığımız dönemlerde parayı TL'de tutmuyoruz. Fonlarda değerlendiriyoruz. Böyle bir strateji anlatmak istedim arkadaşlar. Ben bu stratejiyi uzun vadeli olarak kendim değerlendiriyorum. Ayrıca kısa vadeli olarak da yaptığım kendim için stratejiler var. Borsada yatırım yaparken en önemli şey stratejidir arkadaşlar. Yani ister kısa vadeli yatırım yapın, ister orta vadeli, ister uzun vadeli. Mutlaka belli başlı kurallarınız olmalı. Ve kurallara kesinlikle sadık kalmalısınız arkadaşlar. Oyun içerisinde, bu yatırım süreci içerisinde kural değiştirirseniz zarar edersiniz. Unutmayın, en kötü oluşturduğunuz kural, hiçbir kural olmadan rastgele yaptığınız yatırımdan daha fazla kazandırır. Deyip videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.